Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün size sosis balondan aslan nasıl yapılır bunu göstereceğim. Evet, Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel sarı kırmızı bir aslan yapımını göstereceğim. Şöyle aslanımın yandan görünüşü, arkadan görünüşü, kuyruğu, önden görünüşü çok şirin, güzel bir aslan. Bu aslanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi hangi malzemeleri kullanıyoruz? Öncelikle onları göstermek istiyorum. Bir tane sarı sosis balon, bir tane kırmızı sosis balon, bir tane siyah sosis balon. Evet. Kalemimiz, makasımız ve şişirme aletimizi kullanacağız. Siyah kalem, makas ve şişirme aleti. Evet, şimdi yapımına hep birlikte geçelim. Aslanımızı şöyle yan tarafa alalım. Fazlalık malzemelerimizi de yan tarafa alalım. Yapımına hep birlikte geçelim. Öncelikle sarı balonumuzu ucunda 8 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Bakın burada çok katlama yapacağımız için ucunda boşluk bırakmak çok önemli. En az 8 parmak boşluk bırakmamız gerekiyor. Evet, balonumu şişirdim, bağladım. Ucunu sizlere göstermek istiyorum. Ucunda fazla boşluk bırakmazsanız bunu yapamazsınız. Bu şekli yapamazsınız. Bu çok önemli. Bakın 8 parmak boşluk bıraktım. Evet, şimdi yapımına birlikte geçelim. Öncelikle 3 parmak uzunluğu bir yerden bakın şöyle katlıyorum. Ufak bir yuvarlak yapıyorum. Evet. Bu ufak yuvarlak kaçmadan bir ufak yuvarlak daha yapıyorum. Bu ikinci yaptığımı çekip çeviriyorum. Evet. Şimdi bir tane daha yapacağız ama şu ilk yaptığımız yuvarlağı serbest bıraktık. Sonradan tekrar yapacağız. İkinci bir yuvarlak yaptım. Bu ikinci yuvarlağı da çekip çeviriyorum. Şu şekilde oldu. İlk şu uzunluğu orta kısma getiriyorum. Bakın şuraya getirdim. Devam ediyoruz. Yeniden ufak bir yuvarlak yaptım. Küçük parmağımla yüzük parmağım arasına aldım. 2 parmak uzunluğu bir yerden katladım. 1 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Tekrar 2 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet, devam ediyorum. 1 parmak uzunluğu bir yerden katladım. 2 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet, 5 tane, bakın son yaptığımız 5'ini şimdi aynı anda bu 5'ini şöyle dolayarak sabitliyorum. Evet. Şimdi bu aşamada en başta bıraktığımız şuradaki yuvarlağı tekrar yapıyoruz. Şöyle yaptık. Bu uzun kısmı şu aradan, bakın şu uzun kısmı aradan sokuyorum. Şu katladığım yere kadar, bakın şuraya kadar ileri doğru sokuyorum. Evet. Şu yan taraflar aslanımızın kulakları olacak. Bu kısımları çekip çeviriyorum. Şu küçük kısımları çekip çevirdim. Aynı şekilde diğer taraftaki küçük yeri de çekip çeviriyorum. Evet, gördüğünüz gibi aslanımızın kafası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi bakın, devamında şu alt kısımda şöyle ufak bir yerden katlıyorum. Bir parmak uzunluğu bir yerden. Şu yukarıdaki kısmı buraya dolayarak sabitliyorum. Evet. Şu aradan geçiriyorum. Şimdi aslanımızın burnunu yapacağız. Bakın tam şuraya burun oturtturacağız. Bunu yan tarafa bırakıyorum. Siyah balonumu alıyorum. Çok az bir şekilde siyah balonumu şişirdim. Hatta biraz havasını kaçırıyorum. İki yerden tutup burayı bağlıyorum, bakın şu şekilde. Sıkı bağlayınız, kaçmasın.
İkinci kez yine bağlıyorum. Üçüncü kez bağlıyorum. Şimdi bu fazlalık yerleri makasla kesiyorum. Kestim. Şimdi bu parçayı, bakın bu parçayı şu kısma, bakın şu kısma, burnumuzun geleceği yere dolayarak sabitliyoruz. Tam şuraya şu şekilde dolayarak sabitliyoruz. Bu şekilde aslanımızın kafasını bitirmiş olduk. İyice dolayalım. Şöyle arka tarafa getiriyorum. Son düzeltmeleri yapıyorum ve aslanımızın gördüğünüz gibi kafası çok güzel bir şekilde oldu. Son düzeltmeleri yaptım. Şimdi ön bacaklarını yapacağız. Bakın kafası çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ön bacaklarıyla alakalı 3 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı çekip çeviriyorum. Tekrar ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı da çekip çeviriyorum. Evet. Sonra yine yukarı doğru geliyorum. Yine 3 parmak uzunluğu bir yerden katlayıp bu boyun kısmına dolayarak sabitliyorum. Şu şekilde. Evet. Ön bacaklarını olmuş oldu. Oturan bir aslan yapacağız. Şimdi 4 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet. Ufak bir yuvarlak yapıyorum ve burayı çekip çeviriyorum. Şimdi bakın şu ileri geri doğru geliyorum. Ön ayaklarını dolayacak şekilde şöyle katladım. Bakın 4 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Şu ön ayaklarını doluyorum bu şekilde. Etrafından geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi etrafından geçtim. Arka taraftan geriye doğru tekrar geliyorum. Şu uç kısmında bir yuvarlak yapıyorum ve kuyruk kısmındaki yere dolayarak buraya sabitliyorum. Evet. Aslanımızın bu şekilde ön ve arka bacaklarını yapmış olduk. Bakın etrafından doladık şunun. Şöyle çevireyim. Oturan bir aslan oldu bakın bu. Evet. Şimdi bu aslanımızın yelelerini yapacağız. Kuyruğunu yapacağız. Yeleleri ve kuyruğuyla alakalı kırmızı balonumuzu kullanacağız. Şöyle bakın ayaklarını düzeltiyorum. Çok şirin, güzel bir aslan oluyor. Bu aslanı çocuklarla mutlaka deneyiniz ama dediğim gibi ucunda biraz fazla boşluk bırakmanız lazım. En az 8 parmak uzunluğu. Bu ölçüyü ben kendime göre veriyorum. Kendiniz bunu ayarlamanız gerekiyor. Evet, kırmızı balonumu aldım. Kırmızı balonumu da yine ucunda 8 parmak, 10 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Evet, şöyle gösteriyorum ucunda bakın. Yani bir 10 parmak boşluk bıraktım. Şimdi bu kısmı öncelikle boyun kısmına şöyle dolayarak sabitliyorum. Boyun kısmına. Evet, sabitledik. Şu yan tarafa aldım. 2 tane küçük yuvarlak yapıyorum bakın. 1. Evet. 1. 2. Sonra bunu yukarı doğru getiriyorum ve kulak kısmına dolayarak sabitliyorum bakın. Şu kısma. Şöyle kulağa dolayarak sabitliyorum. Kulağı da yan çeviriyorum şu şekilde ve araya getiriyorum. Şu şekilde yaptım bakın. Yeniden 2 tane küçük yuvarlak yapıyorum. 1. 2. Bunu diğer kulağa şimdi dolayarak sabitliyorum. Evet, iyi dolayalım. Tekrar 2 tane ufak yuvarlak yapıyorum. 1. 2. Bunu boyun kısmına dolayarak şimdi sabitliyoruz. Bu şekilde yelelerini yapmış olduk. Bu kırmızı balonda da ucunda fazla boşluk bırakmanız gerekiyor.
az boşluk bırakırsanız bu şekli yapmanız zor olur. Şimdi bakın bu balonumuzu, kırmızı balonumuzu şöyle son düzeltmeleri yapayım. Kafasını biraz daha ortaya çıkaralım. Şimdi bakın bu kırmızı balonun şöyle ileri doğru boşluğa doğru elimizle sıkarak şöyle bir şey oluşturuyoruz ve aşağı doğru balonumuzu şu şekilde götürüyoruz. Bakın ve şu ara kısma geçirip burayı kaybediyoruz. İleri doğru sıkıyorum bakın balonu. İleri doğru sıkıp havasını uç kesme veriyorum. Bakın şimdi alttan kuyruk kısmına doğru geldim. Bakın. Şimdi kuyruk kısmına doladım. Balonu hiç patlatmadan gördüğünüz gibi kuyruk kısmına geldik. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bunları yapabilmemiz için kırmızı balonun ucunda fazla boşluk kalması gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi yeniden elimle ileri doğru itip boşluğu uç kısma doğru taşıyorum. Bakın şu şekilde. Yeterli uzunluğa ulaştığını düşünüyorum. Şimdi burayı kaçırmadan şu şekilde kuyruğun uç kısmında ufak bir yuvarlak kalmasını istiyorum. Şöyle şuradan katladım. Bura kaçmadan makasla ucundan havasını kaçırıyorum. Şu şekilde ve buraya bağlayarak sabitliyorum. Evet, bağladık. Fazlalık kısmı makasla kesiyorum. Evet, kestik. Yan tarafa aldık ve aslanımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çok şirin güzel bir aslan oldu. Sizler de bu aslanı evde çocuklarınızla deneyebilirsiniz. Yapımı biraz kolay değil ama yapılamayacak bir şekilde değil. Şimdi siyah kalemimi alıyorum. Şöyle burun çizgilerini yapıyoruz üçer tane. Şu kısma. Evet, şöyle çizgilerini yaptık. Ufak bir göz yapıyorum. Şöyle kaş yapıyorum. Ve aslanımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çok şirin güzel bir aslan oldu. Aslanlarımızı şöyle bırakalım yan yana. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.